Hepimiz zaman zaman endişeleniriz. Bu, hayatın doğal bir parçası. Ama eğer endişe günlük hayatımızı etkiliyorsa, işte o zaman sorun olabilir. Endişe belirtileri arasında kalbimiz hızlı hızlı çarpabilir, terleyebilir veya nefesimiz daralabilir. Hatta bazen konsantre olmakta veya uyumakta bile zorlanabiliriz. Endişe, vücudumuzun stresli durumlara verdiği bir tepkidir ve bu tepkiler bazen çok yoğun olabilir. Örneğin, önemli bir sınav öncesinde ya da iş yerinde büyük bir sunum yapmadan önce endişe hissetmek oldukça yaygındır. Ancak bu endişe duygusu sürekli hale geldiğinde ve günlük yaşamımızı olumsuz etkilediğinde bu durum kaygı bozukluğu olarak adlandırılabilir. Kaygı bozukluğu kişinin sürekli olarak endişe ve korku hissetmesine neden olur. Ve bu durum kişinin sosyal hayatını, iş performansını ve genel yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Endişe belirtileri sadece fiziksel değildir. Zihinsel belirtiler de oldukça yaygındır. Örneğin, sürekli olarak en kötü senaryoları düşünmek, gelecekle ilgili aşırı endişe duymak ve olayları kontrol edememe hissi gibi belirtiler de endişenin zihinsel belirtileri arasında yer alır. Ayrıca, endişe yaşayan kişiler genellikle kendilerini sürekli olarak gergin ve huzursuz hissederler. Bu durum, kişinin günlük aktivitelerini yapmasını zorlaştırabilir ve hatta bazen tamamen engelleyebilir. Endişeyle başa çıkmanın birçok yolu vardır. Derin nefes alma teknikleri, meditasyon, düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme gibi yöntemler, endişeyi azaltmada oldukça etkili olabilir. Ayrıca, bir uzmandan yardım almak da endişeyle başa çıkmada önemli bir adım olabilir. Terapi ve danışmanlık hizmetleri, kişinin endişeyle başa çıkma becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir ve böylece kişinin yaşam kalitesini artırabilir. Unutmayın, endişeyle başa çıkmak mümkündür ve bu konuda yalnız değilsiniz. Yardım almak, endişeyle başa çıkmanın en önemli adımlarından biridir. 3-3-3 kuralı, endişeyle başa çıkmak için kolay ama etkili bir yöntem. Bu kural sayesinde dikkatimizi endişeden uzaklaştırıp o ana odaklanabiliyoruz. 3-3-3 kuralını uygulamak için 3 basit adım var. Endişelendiğinizi hissettiğinizde durun ve etrafınıza bakın. Öncelikle görebildiğiniz 3 şeyi adlandırın. Sonra duyabildiğiniz 3 sesi söyleyin. Son olarak da dokunabileceğiniz 3 şeye dokunun ve onları da adlandırın. Etrafınıza bakın ve görebildiğiniz 3 şeyi fark edin. Örneğin, bir ağaç, bir masa ve bir kalem görebilirsiniz. Bu nesneleri zihninizde tekrar edin. Ağaç, masa, kalem. 5. adım, duymak. Şimdi de duyabildiğiniz 3 sese odaklanın. Kuş cıvıltısı, trafik sesi veya klavyenin sesi olabilir. Bu sesleri duyduğunuzda onları kendinize tekrarlayın. Kuşlar, trafik, klavye. 6. adım, dokunmak. Son olarak dokunabileceğiniz 3 şeye odaklanın. Örneğin sandalyenize, masanıza veya kıyafetlerinize dokunabilirsiniz. Bu nesnelere dokunduğunuzda onları adlandırın. Sandalye, masa, kıyafetler. Bu farkındalığınızı artırır ve sizi anda tutar. 3-3-3 kuralı, dikkatimizi endişe veren şeylerden uzaklaştırıp o ana odaklanmamızı sağlıyor. Bu da endişemizi azaltıp kendimizi daha sakin hissetmemize yardımcı olabiliyor. Ayrıca bu kuralı uygulamak çok kolay ve her yerde uygulayabiliriz. 3-3-3 kuralı 3 adımda uygulanır. İlk olarak çevrenizdeki 3 şeyi belirleyin ve bunları yüksek sesle adlandırın. Bu, dikkatinizi dağıtan unsurlardan uzaklaşmanıza yardımcı olur. İkinci olarak, vücudunuzun 3 farklı bölümünü hareket ettirin. Örneğin, parmaklarınızı oynatın, omuzlarınızı kaldırın veya ayaklarınızı yere vurun. Bu, bedeninizle bağlantı kurmanızı sağlar ve zihinsel olarak daha dengeli hissetmenize yardımcı olur. Son olarak, çevrenizde duyduğunuz 3 sesi tanımlayın. Bu, zihninizi meşgul eder ve endişe verici düşüncelerden uzaklaşmanıza yardımcı olur. 3-3 kuralı, özellikle anksiyete atakları sırasında çok etkili olabilir. Bu basit teknik, zihninizi yeniden odaklamanızı sağlar ve anksiyetenin yoğunluğunu azaltır. Herhangi bir özel ekipman gerektirmediği için bu kuralı her yerde ve her zaman uygulayabilirsiniz.
İşte evde, hatta toplu taşıma araçlarında bile bu tekniği kullanarak kendinizi daha rahat ve huzurlu hissedebilirsiniz. 3-3-3 kuralı. Günlük yaşamınızda daha fazla farkındalık ve huzur getirmenin harika bir yoludur. Örneğin, bir sunum yapmadan önce endişeleniyorsanız, 3-3-3 kuralını kullanabilirsiniz. Bu kural dikkatinizi dağıtarak endişenizi azaltmanıza yardımcı olur. Toplantı odasında görebildiğiniz 3 şey, masa, sandalye, projeksiyon. Bu nesneleri gözlemleyerek zihninizi meşgul edersiniz ve endişenizi azaltırsınız. Duyabildiğiniz 3 ses, nefesiniz, klima sesi, insanların konuşmaları. Bu seslere odaklanarak zihninizi sakinleştirir ve anın içinde kalırsınız. Ve dokunabildiğiniz 3 şey, kağıtlarınız, masaya dokunuşunuz, kıyafetleriniz. Bu dokunuşlar sizi fiziksel olarak mevcut tutar ve endişenizi hafifletir. Bu teknik sadece sunumlar için değil, aynı zamanda diğer stresli durumlar için de kullanılabilir. Örneğin, önemli bir toplantıya girmeden önce veya bir sınavdan önce bu kuralı uygulayabilirsiniz. 3-3 kuralı, zihninizi meşgul ederek ve dikkatinizi dağıtarak stres seviyenizi düşürmenize yardımcı olur. Bu basit ama etkili teknik, günlük yaşamınızda karşılaştığınız birçok stresli durumda size yardımcı olabilir. Unutmayın, endişe ve stresle başa çıkmak için her zaman bir yol vardır. 3-3-3 kuralı, bu yollardan sadece biridir ve uygulaması oldukça kolaydır. Bir dahaki sefere kendinizi endişeli hissettiğinizde bu kuralı hatırlayın ve uygulayın. Göreceksiniz ki endişeniz azalacak ve kendinizi daha rahat hissedeceksiniz. 3-3-3 kuralını uygularken yavaş ve derin nefesler almaya çalışın. Bu daha da rahatlamanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca bu kuralı düzenli olarak uygulamak endişeyle başa çıkma becerilerimizi geliştirmemize yardımcı olabilir. 3-3-3 kuralı, endişeyle başa çıkmak için basit ama etkili bir yöntem. Bu kuralı düzenli olarak uygulayarak endişemizi azaltabilir ve kendimizi daha sakin ve kontrollü hissedebiliriz.